Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sovyet çayı hakkında bilgiler vermek istedim. Bugün elimizde tuttuğumuz bir bardak çaya baktığımızda çoğu zaman sadece sıcak bir içecek görürüz. Peki ya size bu basit görünen içeceğin bir zamanlar milyonlarca insanı birbirine bağlayan büyük bir sistemin parçası olduğunu söylesek? 20. yüzyılda Sovyetler Birliği gibi devasa bir coğrafyada çay sadece içilen bir şey değildi. Üretimin, paylaşımın ve hatta kolektif yaşamın sembollerinden biriydi. Karadeniz kıyılarındaki yemyeşil çiftliklerden çıkan çay yaprakları binlerce kilometre yol kat ederek en uzak köylere ve en soğuk şehirlere ulaşıyordu. Ve o çay herkesindi. Ne sadece zenginlerin ne de sadece şehirdekilerin. Bu videoda sizlere ünlü Sovyet çayının hikayesini anlatacağız. Nasıl üretildiğini, nasıl tüm ülkeye yayıldığını ve nasıl milyonlarca insanın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız şimdi bir bardak çay alın ve bir içecekten çok daha fazlası olan Sovyet çayının dünyasına birlikte adım atalım. Bugün sıradan bir içecek gibi görünebilir ama aslında çay toplumların kültürünü, ekonomisini ve hatta siyasetini şekillendiren güçlü bir unsurdur. Çayın günümüz Rusya topraklarına gelişi yüzyıllar öncesine, Çarlık dönemine kadar uzanır. Rus İmparatorluğu topraklarına ilk geldiği zamanlarda uzak diyarlardan gelen pahalı bir lükstü. Ancak bu durum 20. yüzyılda köklü bir şekilde değişecekti. Ekim devrimiyle birlikte sadece yönetim değil, gündelik yaşamda devrimsel olarak dönüşmeye başladı. Yeni kurulan Sovyetler Birliği, halkın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen çok sayıda büyük sosyalist projeler ortaya koydu. Bu projelerin içinde çay da vardı. Artık mesele sadece çay içmek değildi, çayı herkes için ulaşılabilir kılmaktı. Sovyetler için çay kültürü artık bir lüks ya da ayrıcalık değil, aksine halkın ortak hakkıydı. İşte bu anlayış Sovyet çay üretiminin temelini oluşturmuştur. Peki Sovyet çayının kalbi neredeydi? Cevap net. Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. Karadeniz kıyılarındaki nemli ve subtropikal iklim çay üretimi için son derece uygundu. Özellikle Batum çevresi, Gurya bölgesi ve Abhazya kıyıları kısa sürede devasa çay üretim merkezlerine dönüştürüldü. Stalin döneminde ise çay üretimi stratejik bir sektör haline geldi. Amaç çok netti. Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve Sovyet halkının kendi üretimiyle yeterli beslenmesini sağlamak. Bu doğrultuda büyük kolektif çiftlikler kuruldu, tarımda makineleşme hızlandı ve çay üretimi planlı ekonomi kapsamında büyütüldü. Peki sonuç ne oldu? Cevap açık. Sovyetler Birliği kısa sürede dünyanın en büyük çay üreticilerinden biri haline geldi. Ve bu çay sadece Gürcistan için üretilmiyordu, tüm Sovyet coğrafyasına ulaştırılıyordu. Sovyet çayının en dikkat çekici yönlerinden biri de sosyalist planlama ile birlikte artık herkesçe kolay erişilebilir olmasıydı. Üretilen çaylar Sovyetler Birliği gibi devasa bir coğrafyada aynı şekilde tüketiliyordu. Moskova'da, Sibirya'da, Orta Asya'da veya Baltık kıyılarında. Bu planlı ekonominin somut bir başarısıdır. Sovyet planlı ekonomisinin nasıl işlediğini zaten başka bir videomda sizlere detaylıca anlatmıştım. İsteyenler sağ üstte koyduğum linkten izleyebilir. Devletin organize ettiği dağıtım sistemi sayesinde üretilen çaylar ülkenin en uzak köylerine kadar ulaştı, fiyatlar her zaman ucuz tutuldu ve böylece herkesin tüketebileceği bir ürün haline geldi. Çay artık sadece bir içecek değil, ortak bir deneyimdi. İşçiler molada çay içiyordu, aileler akşam sofralarında çay içiyordu. Uzun tren yolculuklarında çay vazgeçilmezdi. Ve elbette Sovyet çay kültürünün en önemli sembollerinden biri vardı, semaver. Şimdi de semaver kültürüne bir göz atalım. Semaver kültürü Sovyet çayının kalbi diyebiliriz. Bu metal çay kazanı sadece su kaynatmak için kullanılan bir araç değildir. Aynı zamanda sohbetin de merkezidir, ailelerin buluşma noktasıdır ve misafirperverliğin sembolüdür. Sovyet döneminde semaverin anlamı daha da derinleşti.
Sovyetler Birliği gündelik yaşamı bireyselcilikten çıkarıp kolektif bir deneyim haline getirmeyi hedefliyordu. Bu yüzden çay artık sadece bireysel bir alışkanlık değil, toplumsal bir ritüel haline geldi. Fabrikaların dinlenme odalarında, kolektif çiftliklerde, askeri birliklerde, üniversite yurtlarında her yerde çay vardı. Ve çoğu zaman bu çay bir semaverin etrafında içiliyordu. Bu durum tesadüf değildir. Çünkü Sovyetler insanların bir araya gelmesini teşvik eden sosyal alanlar inşa ediyor ve bu dayanışmayı destekliyordu. Çay molalarında işçiler arasında dayanışma güçleniyor, ortak kimlik duygusu artıyor ve günlük hayatın temposunda kısa ama anlamlı bir nefes alanı yaratılıyordu. Özellikle büyük sanayi şehirlerinde çay molaları çalışma hayatının düzenli bir parçasıydı. Bu molalar sadece dinlenmek için değil, aynı zamanda fikir alışverişi yapmak ve kolektif bilinci pekiştirmek için önemliydi. Çayın hazırlanışı da başlı başına bir kültürdü. Genellikle güçlü bir dem hazırlanır, ardından sıcak suyla seyreltilirdi. Bu yöntem hem pratikti hem de daha fazla kişinin aynı çayı paylaşmasını sağlıyordu. Bu paylaşım kültürü bile aslında Sovyet yaşam anlayışının küçük ama anlamlı bir yansımasıydı. Bazen şekerle, bazen reçelle, bazen de limonla tüketilen çaylar farklı coğrafyaların alışkanlıklarını da bir araya getirmişti. Sovyetlerde büyük oranda büyüyen çay kültürü, Sovyetler Birliği'nin çok uluslu yapısını günlük yaşamda somutlaştırmıştır. Ruslar, Gürcüler, Azeriler, Kazaklar gibi çok sayıda farklı dil ve farklı gelenekler çay molalarında bir araya gelip dayanışma içinde oluyorlardı. İşte bu yüzden semaverin etrafında içilen çaylar sadece bir içecek tüketimi değil, Sovyet toplumunun küçük bir modeli gibiydi. Sovyet çayı yalnızca iç tüketimle sınırlı kalan bir ürün değildi. Sovyetler Birliği kendi tarımsal üretimini geliştirdikçe çayı uluslararası alanda da bir değer haline getirdi. Sovyet çayı özellikle Doğu Avrupa ülkelerine, sosyalist blok içindeki müttefiklere ve Orta Doğu ve Asya pazarlarına ihraç ediliyordu. Bu ihracat sadece ekonomik bir faaliyet değildi, sosyalist bir modelin de göstergesiydi. Planlı ekonomi sayesinde büyük ölçekli üretimler yapılabiliyor, bu üretim hem ülke içinde geniş halk kitlelerine ulaştırılıyor hem de dış pazarlara sunulabiliyordu. Bu planlı ekonomi modeli Sovyetler Birliği'nin kendi kendine yetebilen ve aynı zamanda dış dünyayla etkileşim kurabilen yapısının temelini oluşturdu. Özellikle Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde üretilen çaylar Sovyet markasının önemli bir parçası haline geldi. Bu çaylar kalitesiyle tanındı, uygun fiyatıyla geniş kitlelere hitap etti ve farklı damak tatlarına uyum sağlayabildi. Böylece Sovyet çayı sadece bir ürün değil, tanınan bir marka haline geldi. Ülke içinde ise çayın rolü her geçen yıl daha da pekişti. Çay sabah kahvaltılarında, iş molalarında, uzun tren yolculuklarında veya aile buluşmalarında hep vardı. Özellikle tren yolculukları Sovyet çay kültürünün en unutulmaz sahnelerinden birini oluşturmuştur. Binlerce kilometrelik yolculuklarda yolculara sunulan sıcak çay sadece bir ikram değil, yolculuğun kendisinin de bir parçasıydı. Cam bardaklar, metal tutacaklar ve kaynayan semaverler Sovyet yaşamının hafızalara kazınan simgeleri arasında yer aldı. Sovyet çay üretimiyle birlikte artık çayın anlamı daha da genişlemişti. Çay mesafeleri kısaltıyor, insanları birbirine bağlıyor, farklı coğrafyaları ortak bir deneyimde buluşturuyordu. Zamanla Sovyet çayı sadece Sovyet sınırları içinde değil, dış ülkelerde de bilinir hale geldi. Sovyet çayı pek çok ülkede güvenilir, ekonomik ve erişilebilir bir ürün olarak ünlendi. Sovyet çayının asıl gücü rakamlarla değil, yarattığı kültürel etkiyle ölçülüyordu. Çünkü bu çay bir üretim sisteminin ürünüydü. Kolektif emeklerin bir sonucuydu. Ve belki de en önemlisi milyonlarca insanın günlük hayatına dokunan bir ortak paydasıydı. Bugün Sovyetler Birliği'nin dağılması üzerinden yıllar geçmiş olsa da Sovyet çayının bıraktığı izler hala yaşamaya devam ediyor. Eski Sovyet coğrafyasında çay hala günlük hayatın merkezinde. Semaver sadece Sovyet coğrafyasında değil, çok geniş bölgelerde hala bir araya gelmenin simgesi ve hala sohbetlerin vazgeçilmez eşlikçisi. Belki sistemler değişti. Belki sınırlar yeniden çizildi ama bir şey aynı kaldı. Bir bardak çayın etrafında toplanan insanlar ve o çayın taşıdığı anlam. Evet dostlar, Sovyet çayı basit bir içecekten çok daha fazlasıydı. O planlı ekonominin bir ürünüydü,
kolektif emeğin somut sonucuydu ve halkın ortak yaşam kültürünün bir parçasıydı. Bir bardak Sovyet çayının içinde tarım politikaları vardı, sanayi vardı, lojistik vardı ve en önemlisi insan vardı, sosyalist kültür vardı. Bu yüzden Sovyet çayı sadece geçmişte kalmış bir alışkanlık değil, bir dönemin nasıl yaşandığını anlatan canlı bir hatıradır. Bugün bir bardak çay içerken belki de fark etmeden o uzun hikayenin bir parçasına dokunuyoruz ve belki de bu yüzden çay hala pek çoğumuzun vazgeçilmezi arasındadır. Fark etmesek de belki de bu kadar sevmemizin kaynağı işte bu kutsal insan emeğidir. Bu video boyunca Sovyet çay kültürünü sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım videomuz sayesinde artık bir bardak çayın çok daha derin ve büyük anlamlara sahip olduğunu hatırlarsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolarda hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.